Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Berat Kandili bilineceği üzere Berat Kandilinizi en içten dileklerimle kutladığımı belirtiyorum ve hemen devamında dün ben bir kısa içerik paylaşmıştım. Baykar'dan Endonezya'ya dev SİHA ihracatı diye. Kıymetli dostlar, orada bir düzeltme yapmak isteyeceğim. Dün ben o kısa içeriği paylaştığım dakikalarda gelişmeleri Endonezya basınından takip ettiğimden ötürü Endonezya basını 60 set Bayraktar TB3 satıldığını yazmaktaydı. Halen yani Endonezya basınına baktığınızda 60 set olarak geçiyor ama Türk medyasında 60 adet Bayraktar TB3 ve 9 adet Akıncı satıldığı yazmaktaydı. Videomuza geçmeden düzeltmemi de yapmış olayım. Bugün ilk olarak kıymetli dostlar, Meteor füzelerinin satışına ilişkin Milli Savunma Bakanlığımızdan önemli açıklamalar mevcut. Ona gideceğiz. Detaylar bir karşımıza gelsin. Süreç ne durumdaymış hep birlikte öğrenelim. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Meteor ve Gökhan hava füzeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Meteor füzelerini envanterine katma sürecinin sorunsuz ilerlediği belirtildi. Bakanlık kaynakları Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı Meteor füzeleriyle ilgili olarak Meteor füzesi hava füzeleri arasında yer alan Avrupa manşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Type 10 tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız açıklamasında bulundu. Ayrıca MSB kaynakları Türkiye'nin savunma sanayisinde önceliğinin yerli ve milli sistemler olduğunu vurgulayarak her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemleridir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan Gökhan hava füzesi ile de hava kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız ifadeleri kullanılmıştı. Meteor füzelerinin alımına yönelik MSB bugün ayrıca dedi ki Gökhan hava füzesi envanterimize tam anlamıyla dahil olana kadar biz Meteor'ları alıyoruz. Yani bir geçiş sürecinden bahsetmekteydik. Zaten Eurofighter'da bir geçiş süreci. Milli Muharip Uçak Kaan gelesiye kadar. Ne dedik? Gökhan hava füzemiz şu an artık son aşamada. Dün de mesela bir test görüntüsü yayınlanmıştı. Gökhan artık eli kulağında. Tabii hava füzesi çok kritik bir teknoloji olduğundan dolayı envantere girme süreci de birazcık uzayabiliyor. Yani önümüzdeki 2-3 sene içerisinde tam anlamıyla Milli Muharip Uçak Kaan'dan Allah izin verirse Gökhan hava füzemizi atacağız. Bunda bir problem yok ama özellikle de Meteor'un alımına ilişkin Meteor'dan bir teknoloji transferi acaba Gökhan füzemize yapılabilir mi? Soru işaretleri de beraberinde geldi. Şu an ister kabul edin ister etmeyin ama Meteor füzeleri dünyadaki en gelişmiş hava füzelerinden bir tanesi. Dedim ya çok kritik bir teknoloji diye. Yani Türk devlet aklı yine bir şeylerin peşine düştü. Bana kalırsa ki Meteor'dan artık içi açılacak inci cinci ne var ne yok güzelce bir incelenecek. Ben sanmıyorum öyle Meteor aktif olarak operasyonlarda kullanılsın diye alındı. Tabii ki bir caydırıcılık unsuru var ama asıl etken bence Gökhan füzesinin gelişiminde Meteor'un teknolojik olarak etkisidir diye düşünmekteyim diyorum ve devamında kıymetli dostlar tabii özellikle de Fransızların Meteor engelini kaldırmasıyla birlikte zaten Yunanlılar darmadağın durumda. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Son olarak mesela pazartesi ve salı günleri Mitsotakis Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelmişti. Macron'a açık bir şekilde Mitsotakis bu mevzuları dile getirmiş. İşte Türklere Meteor'u vermeyin. Biz işte Meteor sayesinde Türklere hava üstünlüğü sağlıyoruz Adalar Denizi bölgesinde. Böyle bir şey verirseniz işte bu yaşanan gelişmeler müttefiklik ruhuna aykırıdır diye bir çıkış yapmış Mitsotakis. Asıl mevzu bundan sonra başlıyor. Mitsotakis'in bu ifadelerine karşılık Macron ne demiş biliyor musunuz? Vallahi talebiniz geçersiz. Biz Türklere Meteor vereceğiz demiş. Red talebi almış. Kabul edilmemiş. Yani o çok güvendikleri Fransa görmüş olacağınız üzere açık bir şekilde Türkiye ile işbirliği yapacağım arkadaş dedi. Sadece Fransa değil ki kıymetli dostlar. Tüm Avrupa Birliği'nde şu an bir Türkiye atılımı mevcut. Mesela Almanya 5 yıldır bu adamlar bize özellikle de Barış Pınarı Harekatı'nda hatta Leopard tankları da dahildir bu mevzuya. Sırf biz işte Suriye'de harekata başladık diye o günden beridir bize ambargo uygulardı ya Almanlar. Almanlar da 5 yıllık ambargoyu bir anda kaldırıverdi. Bu yaşanan gelişmenin arkasında ne var biliyor musunuz? Dün ABD Savunma Bakanı artık Avrupa Birliği kendi kendini savunacak. Amerika Avrupa'nın güvenliği için hiç ama hiç kıpırdamayacak yerinden dedi. Yani bu yapılan açıklamalar sonrasında Avrupa bir şeyleri anladı. Avrupa neyi anladı biliyor musunuz? Biz Amerika'ya veyahut da sağa sola güvenerek bu mevzu çözülmeyecek. Dibimizde Rus tehlikesi var. Rus savunma sanayisi tüm Avrupa Birliği
Birliği üye ülkelerin harcamış olduğu paradan daha fazla para harcamış son bir yılda. İnanabiliyor musunuz? Tek başına Rusya. Devamında tabii gerçekler gün yüzüne çıkınca Avrupalılar da dedi ki arkadaş bölgede özellikle de Orta Doğu'da savunma sanayi alanında söz sahibi olan kimdir? Türkiye'dir. Biz ne diye boşuna Türklerle inatlaşıp duruyoruz? Türklerle inatlaşırsak elimize ne geçecek? Dün yanımızda olan Amerika Biden'ın gitmesiyle birlikte yanımızdan çekildi. Tek başımıza kaldık. Bari Türkleri kendi yanımıza çekelim diye gerçekten de dikkat çekici çıkışlar yapıyorlar. Görün bakın biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorduk bunca zamandır. Belki bugün bile sorsanız devlet yetkililerine evet olur teklif ederlerse geliriz derler. Ama kıymetli dostlar bu saatten sonra Avrupa Birliği bize katılmak isteyecek. Fransızlar meteoru verdi diyorum ya. Daha ne diyeyim sizlere. Vallahi Fransızlar normal şartlarda imkanı yok vermezlerdi. Açık ve net. Mark Rutte NATO Genel Sekreteri dün ne dedi? Açık açık dedi ki adam tüm dünyanın gözü önünde. Türk savunma sanayisi artık büyüleyici bir etkiye sahip. Türk savunma sanayisinde yer alan firmalar alt katmanlarına indiğimizde çok büyük inovasyonlar, çok güzel projeler yapıyorlar dedi. Yani kıymetli dostlar Türk savunma sanayisinin değeri geç de olsa anlaşılmış oldu. Bundan sonraki vakitte söz hakkı bizim. Geçmiş dönemde yapılanları tabii ki unutmadık ama ülkemizin çıkarları doğrultusunda şu an işimize yarayan teknolojileri hiç böyle gurur falan yapmadan almak durumundayız. Yoksa biz meteora falan muhtaç değildik ama yani bir şeylerin demek ki ufak ufak eksikleri kaldı ve meteor füzesiyle mesela o eksikler kapatılacak. Yani hani köprüyü geçene kadar muhabbeti vardır ya aslında yaşanan gelişmelerde bence bunun özetiydi diyorum ve hemen devam ikinci konu başlığımızda densiz dendi hesabı gidelim mi? Kıymetli dostlar, bilineceği üzere Avrupa Birliği'nden istediği sonuçları bir türlü son dönemde alamayan Yunanistan çareyi sizce kimden buldu? Bir tahmin edin lütfen. Fransa dışında işte sözde Almanya dışında Yunanistan'ın etkili müttefiği diye geçinen hangi ülkeler vardır? Sözde Yunanistan'ın en büyük müttefiklerinden bir tanesiymiş. Dendias Hint basınına vermiş olduğu röportajda öyle diyor Hindistan için. Hindistan donanmasını Akdeniz'de görmek istiyoruz demiş Dendias. Yanlış duymadınız, açık bir davette bulunmuş. Devamında tabii kıymetli dostlar Yunanlılar dış politikayı eline yüzüne bulaştırdı. Fakat istekleri de bir o kadar saçma. Sanırsınız dış politikada Türkiye'ye karşı zafer kazandılar. Hazır mısınız gülmeye? Yunanlılar ne istiyormuş biliyor musunuz? İstanbul'un adı değişsin. Niye değişecekmiş? İstanbul'un adını söylemek zor. Adı ne olacakmış? Konstantinopol olacakmış. İstanbul'un adı değişecekmiş. Yunan basınından Pentapostagma yine yapmış olduğu haberinde dedi ki geçtiğimiz günlerde işte Meksika Körfezi'nin adı Trump'ın istekleri doğrultusunda Amerikan Körfezi oldu. Hazır işte değişimler başlamışken İstanbul'un adını değiştirelim dediler. Söylenişi daha kolaymış. Ya bunlar nasıl bir hayal aleminde yaşıyor? Ben gerçekten de artık anlayamadım. Neyse fazla da uzatmayalım. Suriye'de yeni hükümetten beklenen adımlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bilineceği üzere Esad'ın devrilmesi operasyonlarında en aktif gruplardan bir tanesi Suriye'de bulunan Türkmenistanlı gruplardı. Türkmenistan Partisi vardı. Tüm Doğu Türkistanlı öğrencilere ilk öğretimden üniversiteye kadar eğitimin ücretsiz olacağı duyurulmuştu. Tabii yaşanan bu gelişme sonrasında Çin'den de bir açıklama geldi. Çin yapmış olduğu açıklamasında neymiş işte? Yeni Suriye yönetimi artık teröristlerle arasına mesafe koysun. Suriye'de teröristler bulunmasın diye bir açıklama yapmıştı. Önemli ve cesaret isteyen bir karardı ama dediğim gibi hani Esad'ın devrilmesi sürecinde bölgede bulunan Türkmenler, Türkmenistanlılar çok büyük destek vermişti Ahmet Şara yönetimine. Bundan dolayı aslında bu yaşanan gelişme tamamıyla bir ahde vefa örneğiydi diyorum ve hemen devamında. Şimdi geçtiğimiz günlerde sizlere İran'ın o yük gemisinden hallice çevirmiş olduğu uçak gemisinden kaldırmış olduğu sözde insansız hava aracını paylaşmıştım. Tabii sosyal medyada beni bir taşladılar. Yani Instagram'da veyahut da işte açtığımda TikTok'ta mesajlara bakıyorum. İranlı kullanıcılar bana işte kendi güçlerini kanıtlıyorlar. Sosyal medyadaki o asparagas videolar var ya saçma sapan uçaklar yapmışlar. Bana işte bak İran güçlü. Sen kendin bilmiyorsun. Al işte öğren diye sözde İran'ın silahlı kuvvetlerinin işte araç gereçlerini atıyorlardı. Bugün de ne gariptir kıymetli dostlar. Vallahi isteyerek bulmuyorum. Bugün de kıymetli dostlar karşıma İran'ın yeni geliştirmiş olduğu helikopter diye bir tane
hava cismi diyorum, helikopter değil bu, havada gezen bir şey yani. Bir görüntü karşıma çıktı. Şu an mesela karşınızda Zafar 300 taarruz helikopteriymiş. İran'ın geliştirmiş olduğu bu görüntülerdeki helikopter, yani son derece modern silah sistemleriyle donatılmış veyahut da görmüş olacağınız üzere uçuş kontrol veyahut da pilotların aramış olduğu her şey kısacası bu helikopterdeydi. Böyle dememi mi istiyorsunuz? Böyle deyince siz şöyle güzel ya, inanıyor musunuz bu dediklerime? Yani ben bir şeyleri eleştirince bana karşı cephe alınıyor ama böyle de bir helikopter, yani saçlar kesilmiş, kaynatılmış, yalandan ne motoru taktıkları belli değil. Belki Lombardin var, belki çapa motoru, ama eleştirince de bana cephe alınıyor. Ben İran düşmanı falan değilim ama İran'da bir şeyleri geliştirdik diye duyururken kimseyi de kandırmaya çalışmasın diyorum ve bugün çok tanıdık bir simamız çok uzak diyarlardaydı. Gökbey helikopterimiz İsveç'teydi. İsveç'te Gökbey'in ne işi var diye demeyin kıymetli dostlar, soğuk hava testi. Eksi 25 derecede canavarımız maşallah tıkır tıkır çalıştı. Gökbey helikopteri geçtiğimiz zamanlarda işte Erzurum'da da aslında soğuk testi yapmıştı ama İsveç'te özellikle de eksi 25 derecede, hani bir Avrupa standartında bu testlerin yapılmış olması akıllara da aslında şunu getiriyor. Gökbey'de bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği'ne ihracat tam anlamıyla düşünülecek ki İsveç'te bağımsız gözlemcilerin kontrolünde bu testler yapıldı. Çok güzel bir gelişmeydi. Ayrıca yerli motoruyla uçtuğunu da hatırlayacak olduğumuzda Gökbeylerimizin, yani gerçekten de bugünleri de gördük ya, Rabbime bin şükür, Allah'ım kazadan beladan esirgesin diyorum. Ve bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki en işlek yollardan bir tanesine Recep Tayyip Erdoğan adı verileceği açıklanmıştı. Bugün Şahbaz Şerif de bu haberi dün görmüş olacağınız üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la paylaşmıştı. Pakistan ziyaretinin zamanlamasına ilişkin sosyal medyada birçok söylem var. İşte biz geçtiğimiz günlerde balistik füzelerimizi test ettik, artı 1000 kilometre belki de. Bu balistik füze testlerinden sonra Pakistan'da soluk alındı. Acaba Pakistan'da ne görüşüldü? Şimdi anlaşmaya dair metinlere baktığımızda öyle çok dikkat çekici işte budur be diyeceğimiz metine ben rastlamadım. Böyle yüzeysel ya veya detaylardan bahsedilmemiş imza anlaşmalarda, hepsi böyle basına kapalı. Ama ve lakin kapalı kapılar ardında o basın kapatın kameraları denildi. Daha sonrasında ne konuşuldu Pakistan'la? Bu gerçekten de oldukça önemli. İlla ki bu konuda da bir gelişmeler yaşanıyor ama tabii ki bunlar artık gizli saklı şeyler. Bizzat açık bir şekilde duyurulması tabii ki de beklenemez. Yani bir tayfa var, bekliyorlar. Şahbaz Şerif basın toplantısına yanında Erdoğan diyecek, işte nükleer silahları Türkiye'ye verdim. Anlaşmada burada imzalıyoruz. Tüm dünyada bunu izleyecek. Böyle bir şey tabii ki olmaz ama kapalı kapılar ardında tabii ki de bizim bu Tayfun testinden sonra soluğu tabiri caizse Pakistan'da almamız, bunların hiçbirisi tesadüf değil diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Tekrardan Berat Kandilinizi en içten dileklerimle kutladığımı belirterekten, eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.